Soru Dükkanı'ndan herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu dropshipping'in dezavantajları nelerdir? Birçok kolaylık ve avantaj sağlayan bir iş modeli olan dropshipping'in kendine has belli başlı dezavantajları da mevcuttur. Mağazanıza tedarikçi üzerinden ürünleri çektiğiniz için sattığınız ürünler hakkında fazla bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Ürünlerin nasıl çalıştığını, ne gibi sorunlar çıkardığını bilmemeniz müşteri desteği konusunda sıkıntılar yaşamanıza neden olacaktır. Satış öncesi ve satış sonrası teknik destek sağlamanız e-ticaret siteniz için oldukça önemlidir. Bu nedenle de sattığınız ürünler hakkında bilgi sahibi olmadan işe başlamanız müşteri desteği konusunda eksik kalmanıza sebep olabilir. Tüketiciler ürünleri sizin üzerinizden satın aldıklarında ve herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ilk olarak sizinle iletişime geçeceklerdir. Bu sebeple de tedarikçi tarafından yapılan hatalar sizin üzerinize kalabilir ve bu da müşteri memnuniyeti konusunda sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Ürün gönderimlerini tedarikçi firmanın yapıyor oluşu üzerinize hiçbir sorumluluk almayacağınız anlamına gelmemektedir. Kargo takibini tedarikçi firma ile eş zamanlı olarak yapmanız gerekir. Aksi takdirde kargonun iletilmemesi, geç gönderilmesi gibi sorunlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Tedarikçi firmanın stok yönetimini de takip etmeniz bir hayli önemlidir. Çünkü bu firmalar başka e-ticaret firmaları ile de çalışabilirler ve ilgili ürünler stoklarında tükenebilir. Tedarikçi firmanızın stok yönetimini doğru yapmaması ve stoğu biten ürünleri güncellememesi, e-ticaret siteniz üzerinde stoğu bulunmayan ürünleri satmanıza neden olabilir. Bu da tüketicileri bir hayli mutsuz edecektir ve para iadesi gibi işlemlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Tedarikçi firmalardan ürün bilgilerini çekerken de dikkat etmek gerekebilir. Tedarikçi firma ürünle ilgili eksik ya da yanlış bilgiler girmiş olabilir. Bu durumda da tüketicileri yanlış bilgilendirebilirsiniz. Bu sebeple de bilgilerini çektiğiniz ürünlerin açıklamalarını kontrol etmeli ve ürünleri mağazanızda bu şekilde sergilemelisiniz. Stoksuz satışlarda düşük kar marjlarıyla iş yapma ihtimaliniz bir hayli yüksek olacaktır. Birçok firma bu şekilde iş yaptığından satışlarını artırmak için ürünler üzerine çok az kar koyarak satış yapmaya çalışıyor. Rekabetin bir hayli yüksek olması da düşük kar marjlarına neden olacaktır. Bu düşük marjlar uzun vadede karlılığınızı artırmanızı engelleyebilir. Banka veya ödeme sistemlerinin de işlem başına bir komisyon keseceğini de hesaba katmanız gerekmektedir. Bu kesintileri düşünmeden fiyatlar belirlemek, elinizdeki kar marjının daha da azalmasına neden olabilir. Bu satış modelinin en büyük dezavantajı karının düşük olmasıdır. Bir ürünü kendiniz ürettiğinizde kar marjını istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ancak bu yöntemle sadece komisyon kazanabilirsiniz. Bu nedenle yüksek miktarda para kazanmaya başlamanız uzun zaman alabilir. Bununla birlikte bu yöntemi kullanarak dev birer şirket haline gelmiş olan pek çok satıcı da mevcuttur. Kendi stoklarınızı tuttuğunuz zaman sattığınız ürünleri takip etmeniz ve hangi ürünlerin stokta olduğunu tespit etmeniz daha kolaydır. Ancak ürünlerinizi farklı firmaların birden fazla deposundan tedarik ettiğinizde envanterinizi güncel olarak takip etmeniz mümkün olmayabilir. Bu amaçla kullanılan programların her zaman sorunsuz çalışmaması, müşterilerinize elinizde olmayan ürünü satmanız gibi olumsuz durumlar doğurabilir. Tedarikçiden kaynaklanan herhangi bir sorunda müşterinin muhatabı sizsiniz. Bu nedenle yeri geldiğinde tedarikçiden kaynaklanan bir sorun karşısında siz özür dilemek zorunda kalabilirsiniz. Sonuç olarak dropshipping mükemmel ve tamamen stresten arınmış bir satış modeli değildir. Her işte olduğu gibi bu işin de kendine göre zorlukları vardır. Yine de düşük sermaye ile yeni bir satış işine başlamak için son derece masrafsız ve kolay bir iş modelidir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp arkadaşlarınızla paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.